İyi geceler efendim. Son Söz Televizyon canlı yayındayız. Konuğumuz Sayın Canan Murtezaoğlu. Merhabalar Canan Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar Ayça Hanım. İyisiniz. Umarım çok güzel programlar yapıyorsunuz. Teşekkür Keyifle ederim. izliyoruz. Hepsine bakamıyoruz açıkçası tabii ama takip etmeye çalışıyoruz. Halkımızı bilgilendirmek bence çok önemli. İşte biz de bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii elimizden geldiğince. Hı hı. Evet, Canan Hanım tabii nutuk üzerine çalışmaları olan, tarih üzerine dolayısıyla çalışmaları olan bir insan. İşte geçtiğimiz haftada zaten haftadan itibaren laiklik haftası olarak kutluyoruz bu haftayı. Ama onun gerisinde tabii konu başlıklarımızı sıralarsak yani 31 Mart olayı var. İlk yani Cumhuriyet döneminden öncesinde meşrutiyetle beraber bir gerici ayaklanma var. Ondan sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra 10 Nisan 1928 laiklikle ilgili ilk adımlar ve günümüze gelmek istiyoruz. Canan Hanım ben sözü size bırakayım. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben geçen gün bir arkadaştan uyarı aldım. Sen Ayça Hanım konuşurken sen de ses çıkarınca habire ekran değişiyor. Dikkat et dedi. Onun için şimdi sadece başımı salladım. Sıram gelince konuşayım diyorum. Şimdi öncelikle gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel programlarınız için, bana da yer verdiğiniz için. Son Söz'ün tüm emekçilerine tekrar teşekkür ediyorum. 31 Mart vakasına geçmeden önce 3 isim var. Bunların ikisi ne yazık ki haksız yere çok ağır şekilde öldürüldü, ya idam edildi ya katledildi. Tabii kim var arkasında? Bu İngilizlerin güdümündeki Vahdettin, onun sadrazamı Damat Ferit ve Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri mesela. Bunların kararıyla 10 Nisan 1919'da Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı var. Asıldı haksız yere. Sonra 1922'de Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini milli şehit olarak söyledi, bunu kabul ettiler. Aynı şekilde ben geçenlerde üzülüyorum, ben konuşurken biraz böyle heyecanlı bir yapım var. Yahya Kaptan'ın adını aklıma gelmemişti. Yahya Kaptan da, o da 10 Nisan değil ama 1920'nin Ocak ayında o Mustafa Kemal'le birebir çalışan bir Kuvayi Milliyeci ve çok ciddi başarıları var. Rum çeteleriyle çatışıyor. Ne yazık ki İngilizlerin güdümündeki İstanbul hükümeti onun da peşine düşüyor ve pusuya düşürüp katlediyorlar. Ne yazık ki başını keserek katlediyorlar. Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in eşi ve çocuklarına maaş bağlandığı gibi Yahya Kaptan'ın eşi ve çocuklarına da maaş bağlanıyor. 1922'nin TBMM tutanaklarına baktım. Hatta Yahya Kaptan için nutukta çok geniş yer ayırmıştır Atatürk ve gerçekten içi acıyarak anlatır onun olaylarını. Tavsiye ederim, yani herkese ısrarla zaten nutuk okuyun diye artık neredeyse yalvarıyorum bunları görmeleri için. Üçüncü kişi de 10 Nisan 1950'de kaybettiğimiz İstiklal Savaşımızın büyük isimlerinden Maraşal Fevzi Çakmak. Hepsini saygıyla, minnetle anıyoruz. Biliyorsunuz Atatürk istifa ettiği için askeri bir rütbesi yoktu. Sakarya Savaşı sonrasında hem İsmet Paşa'nın hem de Fevzi Paşa'nın önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Maraşal rütbesi verdi. Sonra 30 Ağustos zaferiyle de bu sefer Mustafa Kemal Paşa öneriyor. Maraşal Fevzi Çakmak, o rütbe veriliyor kendisine. Bunu da bir kısa bilgi olarak vermek istedim girişte. Şimdi 31 Mart vakası gerici bir ayaklanma. 31 Mart 1325'te eski tarihle olduğu için bu ismi almış. Bugünün tarihiyle 13 Nisan 1909. Yani ikinci meşrutiyetten bir yıl sonra. Şimdi geçenlerde İçişleri Bakanı demiş ki geçmişte Abdülhamit neyse, Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey demiş. Valla bence Sayın Cumhurbaşkanı bu tanımlamadan pek memnun kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü Abdülhamit, 2. Abdülhamit
Osmanlı'da en çok toprak kaybının yaşandığı bir dönem. 1,5 milyon kilometre kare toprak kaybı yaşanmış. Ve Düyün-ü Umumiye'nin, bu yabancıların hani bütün bizim kaynaklarımızı el koyması olayı, o da onun zamanında. Şimdi 31 Mart'ta da göreceğiz Baka'daki ne olup bittiğini. Osmanlı dönemi Ayça Hanım, işte Kürt isyanları, Arnavut isyanları, etnik bölücülük, yenileşme hareketlerine karşı sürekli bir karşı çıkış ve dinin kullanılması, şimdi çok yoğun burada göreceğiz. Bunların 31 Mart olayı bunların neredeyse hepsini kapsıyor. Çok ilginç. Yani kışkırtmadıkları alan kalmamış. Her yerde böyle fay hatları oluşturmuşlar adeta. Çok tipik bir örnek. İstanbul yönetimine karşı yapılıyor. Gerici bir ayaklanma. İsyanı çıkaran da Rumeli'den gönderilen avcı taburları. Şimdi ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. İşte 1908 kanuni esasında bazı değişiklikler yapılıyor ki hani daha bir demokratikleşme gibi, hani daha güzel, iyi bir düzen amaçlanıyor. Ve 2. Abdülhamit'in baskı rejimi bitmiş ve seçimler yapılmış. İttihat Terakki de seçilmiş. O yönetiyor hükümeti. Fakat 3 ay geçmiyor, toplumda bir kaynaşma başlıyor her yerde birden. Şimdi ilki Fatih Camii'nin 2 imamı Kör Ali ve İsmail Hakkı adlı hocalar. Bunlar bakın hep aynı konu gelecek. Bu çok ilginç. Diyorlar ki din elden gidiyor. Sokaklarda alenen oruç yeniyor. Kadınlar yüzleri açık geziyor. Kanuni esası kötüdür, şeriat elden gitmektedir. Nereden çıkmıştır bu hürriyet ve eşitlik gibi anlamsız kavramlar? Kadınların toplumsal ve kültürel yaşamda görünür olması kabul edilemez. Müslüman aile hayatı ve ahlak çökmektedir. Bu tür vaazlar vererek halkı kışkırtıyorlar. Özür dilerim, biraz sıcak. Buradan ben biliyorsunuz konuşmalarım böyle sırf hani sırayla tarihi anlatmak değil de biraz da günümüze bağlayarak olması benim için önemli. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlayın. Gayet güzel girilmişti. Fakat ne oldu? Gene aynı gerekçelerle, gene kadınlar, gene aynı gerekçelerle ve bu sefer de tarikatlar eliyle, onların baskıları nedeniyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Ve çıkıldıktan sonra bakın şöyle bir cümle geldi. Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir. Yani bu ifadeyi de duyduk ve ne ilginç değil mi? Bu normal bir Türkçe hitap değil. Fetva gibi. Farkında mısınız? Kimin söylemi bu? Bu yanlış hatırlamıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü o girmişti ilk. Herkes çok mutlu olmuştu. O kabul etmişti, imza atmıştı İstanbul Sözleşmesi'ni. Fakat sonra aynı şekilde de o çıktı. Tabii bu fikirlere Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan da katıldı. Bir de kendilerini Allah'ın partisi olarak sunanlar var biliyorsunuz mecliste. Onlar milliyetçilik falan da tanımıyorlar. Bunlar da bundan çok mutlu oldular. Evet, orayı kapatalım. Şimdi Harbiye Mektebi'nde mezun subaylar var. Bunlar da harekete geçiyor. Dedim ya, birçok yönden. Bak göreceğiz şimdi. Şimdi ordunun içinde er ve erbaşlıktan gelme hani alaylı denen gruplar var, askerler var. Şimdi burada bir alaylı mektepli çatışması görüyoruz. Bunlar karşı karşıya, çünkü bunlar ast üst ilişkisini tanımıyorlar. Yani disiplinsizlik var. Yani 31 Mart olayından öncesine değil mi? Şimdi 31 Mart olayından öncesini anlatıyorum. Yani İttihat Terakki seçildi, hükümet ediyor. Fakat 3 ay sonra başlıyor her bir şey neredeyse. İşte camideki vaazlarla başlıyor. Neyse, bu açığa çıkarılan subaylar da Şehzade başlığında toplanarak durumu protesto ediyorlar. Öbür taraftan İttihat ve Terakki'ye karşı olan bir basın ayağı var. Bu Derviş Vahdeti denen bir kişi var bunun başında. Bunların Volkan gazetesi var.
Bu da çok ilginç. İngilizler tarafından finanse ediliyor ve onların himayesinde sürdürüyor yayınlarını. Bakın onun görüşü aynı şekilde. Ne diyor? Bir Avrupalı kadın çarşıda, pazarda açık saçık gezer. İslam kadını ise baştan tırnağa kadar örtünür. Biri sokak süpürgesi, öbürü ev kadını. Şimdi siz bunu bugün ara sıra bugün bazılarının zihniyetlerinden, bazılarının ağzından çıktığını bu tür ifadeleri biliyorsunuz değil mi? İşte mesela hamile kadın gece sokağa çıkamaz gibi, hatırlayın, böyle bir takım şeyler vardı. Şimdi onlara girmeyelim. Şimdi bu Volkan Gazetesi, bu yani de Derviş Vahdeti'nin çıkardığı Volkan Gazetesi aynı zamanda bu alaylı subayların taraftarı olduğu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin yayın organı. Hep iç içeler. Bunları kim destekliyor biliyor musunuz? Prens Sabahattin adlı kişi destekliyor. O da diyor ki devletin gücü azalsın. Yerel yönetimler, yani bu ademi merkeziyetçilik diyorlar ya, yerel yönetimler öne çıksın. Şimdi bu fikir size bugünü hatırlatıyor mu? Bugün bunları söyleyenleri. Yerel yönetimlerinin ön plana çıkmasını isteyenler. Şimdi bu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin yayın organı dedik ya, Volkan Gazetesi. Bu cemiyetin fikri de şu: asker hiçbir zaman Avrupa'dan frenkleşerek dönmüş 4-5 tane sarhoş için askerlik etmemelidir. Zira bu kişiler vatanperver değildir. Bu cemiyet, Ayça Hanım, sonra partileşiyor. Ayasofya'da mevlidli bir açılış töreni yapılıyor. Ve kim konuşmacı biliyor musunuz? Said Nursi. Şimdi nasıl, hep ne diyoruz? Bu dinci söylemlerle etnik bölücülük, bunlar sürekli iç içe, birlikte yürüyorlar. Şimdi 100 yıl sonra bu iki ayyaş ifadesine hiç girmeyeyim. Burada şey var, Osmanlı nasıl çöküş döneminde artık kimlik duygusundan tamamen sıyrıldıysa, böyle bir gidiş var gibi. Tabii dileriz hiçbir zaman böyle şeyler görmeyelim, yaşamayalım. Şimdi bu damar, bu anlattığım buraya kadar, diyorum ya, ara ara farklı şeyler de vereceğim. Burada rahmetli Profesör Doktor İlber Ortaylı'yı da bir analım. Çok yakında kaybettik. Evet, Bu evet. Atatürk düşmanlığının nedenini çok güzel ifade etmiş. Bakın ne diyor? Atatürk ve Dünyası diye küçük bir kitabı var. Böyle dakikalar içinde okuyabileceğiniz gibi bir kitap. Güzel hazırlanmış. Orada diyor ki, 23 Nisan 1920'de açılan ve 8 Şubat 1921'de başına Türkiye ifadesi eklenecek olan Büyük Millet Meclisi'nin bazı çarpıcı özellikleri vardır. Yabancı dillerde devlet Türk İmparatorluğu, coğrafi olarak ve vatanımızda Türkiye diye anılmasına rağmen devletimizin ismi ilk defa Türkiye olarak zikredilmiştir ki bu çok önemlidir. Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu 1400 yıl sonra devlet hayatında ilk defa Türk isminin kullanılması anlamına da gelir. Ben bir yazı var, size de yollamıştım. Okuyacağım onu. Fransız gazeteciyle yaptığı röportajda söylüyor Atatürk. Biz her şeyi, diyor, Türk olma noktasından görüyoruz. Ama Osmanlı bunu kaybetti tabii. Özellikle çöküş döneminde bunu kaybetti. Oraya da geleceğiz. Şimdi diğer bir fay hattı, terhis olmayı bekleyen 87 tane er var. Bunların askerlik sürelerini uzatıyorlar. Bunun üzerine Taşkışla'da ayaklanma başlıyor ve avcı taburları ile bastırılıyor bunlar. Ardından harp okulu öğrencileri ayaklanmaya başlıyor. Onlar da diyor ki bu nizamname çok ağır. Biz hiçbir şeye işte yetişemiyoruz. Olaylar çıkınca Harbiye hükümet 60 öğrenciyi atıyor askerlikten. Evet. Ve onlara şu yasak geliyor: siyasi cemiyetlere girmeyeceksiniz. Gittiğiniz toplantılarda siyasi konuşmalar yapmayacaksınız. Şimdi gelelim 2. Abdülhamit'e. O ne yapıyor sarayında? Onun Zuhaf alayı var. Biliyor musunuz? Özel koruma alayı var. Çok ilginç. Abdülhamit, Türkçe bilmeyen erler beni korusun diyor.
Bakar mısınız? Allah Yani Allah. nasıl unutuyorlar kendi özlerini insanlar, bilmiyorum. Yani şimdi onun tabii incelemesine giremeyeceğim. Ve Peki bu o şekilde acaba nasıl koruyacaklarını düşünmüş bir bilgi var mı o konuda? şimdi Yani yok ama Türkçe sanırım bilmiyorsa hani mesela imdat konuşuluyor da, diyecek. Ne olacak? pardon. Canan Hanım, yok Türkçe bilmiyorsa şeyi merak ettim. Türkçe bilmiyorsa nasıl yardım isteyecek? Mesela imdat diyecek. Türkçe bilmiyor nasıl koruyacak? Bununla ilgili bilgi var mı? Şimdi şöyle, Türkçe bilenler Türkleri almıyor. Kimleri almış? Araplar ve Arnavutlar. Arapça biliyor zaten. Çağırıyordur imdatını, Arapça yapıyordur. Şimdi ne oluyor? Türkçe bilmemelerini daha güven verici buluyor. Sanırım konuşulanların belki anlaşılmaması için, hani Türkçe yapılan konuşulanların, yani bilemiyorum tabii. Neticede bu bazı askerlerin süreleri bitince Türk askerlerini almak istiyorlar saraya. Büyük olay çıkıyor. Ne yazık ki Arnavutlar Türkleri döverek saraydan dışarı atıyor. Yani olaylar büyüyor, bastırılıyor ve sarayın çevresine de bu avcı taburlarını yerleştiriyorlar. Diğer bir fay hattı, bu da çok ilginç, askerle medreseliler arasında. Şimdi medreseye gidenler, medreseliler askerlikten muaf. Bakar mısınız? Yani ölmeye gidince Türk askeri gidiyor. Medreselilerde bir şey yok, onlar muaf. Bu Harbiyeliler diyor ki medreselilerde hiç olmazsa basit de olsa bir sınavdan geçsin. Bir okuma yazma sınavından geçsinler. İşte namaz nasıl kıldırılır, oruç nedir, bu gibi konularda da bir sınavdan geçsinler diye istiyorlar. Ve Harbiye Nazırı'yla Şeyhülislamlık arasında ciddi konuşmalar, tartışmalar oluyor. Vay efendim, böyle mi? Hemen Harbiye Nazırı'na karşı korkunç bir öfke doğuyor. Slogan ne? Bildiğimiz slogan, din elden gidiyor. Hemen iş buraya bağlanıyor. Bu arada Ayça Hanım, nasıl oluyorsa İstanbul'un her yerinde yangınlar çıkıyor. Çok ünlü Çırçır yangını var mesela. Hemen şu yayılıyor halk arasında. İşte İstanbul'un üstünde büyük belalar dolaşıyor. Bütün mesele şeriat hükümleri uygulanmadığı için oluyor. Kıyamet yaklaşıyor. İstanbul gitti gidiyor. Yani böyle bunu yayıyorlar. Bu arada da çok ilginç, bir Müslüman bir kadın Rum bir balıkçıyı sevmiş, ona kaçıyor. Bu Beşiktaş olaylarıymış. Çok ayrıntısını bulamadım. Fakat tabii adamı yakalıyorlar ve polislerin göz önünde linç ediyorlar. Öldürüyorlar adamı. Öyle mi? Ee, Allah Allah. Ya o kadar ilginç ki şimdi İlginç zihniyeti, hakikaten. Bunu bilmiyordum. Yani bu hangi gerekçeyle bu gericiler onu önlerine mi düşüyordu, hani böyle bir olay linç ediyorlar? E, şimdi bu Allah Beşiktaş Allah. olayları diye geçiyor. İşte demek o halkı zaten ayağa kaldırmış gibiler. Hani İstanbul felaket bekliyor, başımızda belalar dolaşıyor. İşte bak, Evet. yangınlar bile o yüzden çıkıyor. Şeriat hükümleri uygulanmadı. Yani halkı demek ki dolduruşa getiriyorlar bir şekilde. Böyle de o arada bir olay olunca bunu bu şekilde yapmışlar. Ama çok ilginç. Şimdi orada Rum balıkçı diye adamı, Rum bahçıvan İlginç. diye onu linç ediyor ama o sıra öbür tarafta Abdülhamit'in yönetimi, bakanlarına kadar Rum ve Ermeni. Onlara ses Evet. çıkarmıyor kimse. Yani Evet, şimdi bu da ilginç. Bu da ilginç. bunu Evet. Mahmut Esat Bozkurt'tan vereceğim. Hı hı. Bir başka şey, şimdi geliyoruz yavaş yavaş. Bunlar altyapı böyle hazırlanmış. Tabii, tabii. Askerin giyeceği şapkaya kadar iş iniyor. İşte Hı hı. bir takım yabancılar diyor ki askerin şapkasında değişiklik yapalım. Şöyle bir şey koyalım, güneşlik gibi bir şey koyalım. Hani daha yararlı olur, koruyucu gibi olur. Bunu yine hemen bir propaganda aracı yapıyorlar. Askere gavur serpuşu giydiriliyor, ayaklanma. Her taraf ayaklanıyor bu şekilde. Arkasından ordu içinde şikayetler var. İşte talimler çok fazla, namaz kılmaya vakit bulamıyoruz, hamamaya gitmeye vakit bulamıyoruz diye ve bunu kullanarak hemen birileri gece askerin yanına gelip onlara nasihatler vermeye başlıyor. Tabii diyorlar, bu nasihatlerin vaazlar başlıyor.
Bunun asıl amacı askerin gece tatbikatına gitmesini önlemek. Evet, O da evet. o da var. Bu arada tabii ordunun içi kaynıyor. Yani dikkat edin, yani birçok yerde bir şeyler başlamış ama hani görünüşte ordunun içinde sıkıntı var gibi havası var. Şunu Hı hı. yayıyorlar. Bu hükümet ve subaylar kafirdir. Bunlar şeriatı kaldıracak. Kendileri de kafir yapılacak. Yani onları da kafir yapacaklar diye. Hı Bunu hı. böyle İstanbul'un, diyor, ben bunu yani aldığım kaynaklar var tabii. Bu kaynaklarda Evet. yani İstanbul'un en ücra köşelerine kadar bunlar böyle fısıltı halinde yayılıyor. Tabii iktidardaki partide biraz baskıyı bu sefer arttırmaya başlıyor. Şimdi az önce Volkan Gazetesi'ni verdik. Onlar din açısından tenkitlerini yapıyorlardı. Bir de Serbestlik Gazetesi var. Bunun başyazarı Hasan Fehmi Bey. İşte olaylar zaten buradan sonra çıkıyor. Hasan Fehmi de İttihat ve Terakki'ye muhalif ve Abdülhamit yönetiminde İttihat Terakki'yi de, ikisini de ağır şekilde eleştiriyor. Bakın, Abdülhamit yönetimi için diyor ki, milletin damarlarında eskiden kalmış olan birkaç damla kanı da emmeye uğraşanlar, böyle eleştiriyor. İttihat Terakki içinde diyor ki, saçtığı kötülük tohumları açlıktan ve koleradan daha fazla tahribat yapmaktadır. Yani bayağı kalemi, dili sertmiş, eleştirilerini yapıyor. Şimdi bu Hasan Fehmi bir arkadaşıyla Galata Köprüsü üzerinde yürürken 6 Nisan 1909 kurşunlanarak öldürülüyor orada. Halbuki Galata Köprüsü'nün iki tarafında da emniyet güçleri var. Buna rağmen orada öldürülüyor. Tabii bunun öldürülmesi, herkeste şu düşünce yayılıyor. Bu işte İttihat ve Terakki'nin parmağı var düşüncesini yayıyorlar. Ve çok büyük bir cenaze töreni, bütün hukuk öğrencileri katılıyor, mülki öğrencileri katılıyor ve Meclis-i Mebusan'ın önüne geliyorlar. Sadrazam çıkıyor, o günkü sadrazam Hüseyin İlmi Paşa. Çıkıyor, diyor ki ben talimat verdim, katiller mutlaka yakalanacak diyor. Fakat ardından da tabii eğer yakalanabilirse diyor. Bakar mısınız? Yani o ayağa kalkmış kalabalığa hitap tarzına bakın. Adamın umurunda değil. Ben emir verdim ama yakalanırsa diyor. Yani olursa. Onun üzerine bir hukuk öğrencisi çok yüksek sesle bağırmış. Demiş ki, buraya edat-ı şart girmez paşa. Katil yakalanırsa ne demek? Yani şart edatı, hani yakalanabilirse diyor. Bu kim biliyor musunuz? Çok ünlü gazetecimiz Burhan Felek. O zaman sesini çıkarmış, yükseltmiş. Neticede bu tabii cenaze, bu da böyle artık dalga dalga her yerde bir şeyler yayılmaya başlıyor. Bu iddiatçılara karşı, meşrutiyete karşı söylemler, bunların yoğun propagandası neticesinde bu avcı taburları da tabii bunların altında kalıyor. Yani ne oluyor falan diyorlar. Neticede Terskışla'da yerleştirilmiş olan 4. Avcı Taburu, bunun erleri 12-13 Nisan gecesi ayaklanıyor. İşte başladı. Olay bu. Ayaklanıyorlar. Bunlar bazı subayları hapsediyorlar ve kışlanın önünde de kimler bekliyor Ayça Hanım? Ellerinde yeşil bayraklarla sarıklı hocalar bekliyor ve bağırıyorlar. Ey kahramanlar, şeriat elden gidiyor, ne duruyorsunuz? Erler de sabah yakın saatlerde Ayasofya Meydanı'na geliyorlar. Meclisi Mebusan'a doğru ilerlemeye başlıyorlar. Bu arada bütün kışlalara da isyan yayılmış. Tabii kalabalığın içinde de bu İttihat-ı Muhammedi hani cemiyeti vardı ya, onun adamları var. Kışkırtmalar sürüyor. İşte şeriat isteriz, padişahım çok yaşa ifadeleri var. Her şeyin sorumlusu İttihat Terakki'dir söylentileri var. Ve şunu istiyor isyan edenler, bu isyan eden askerlere hiç kimseye dokunmasın, hükümet de istifa etsin. Yani onları dokunmayalım diyorlar. Şimdi milletvekilleri korku içinde diyorlar ki isyancılara, ne istiyorsunuz? Yani ne yapabiliriz? Ne istiyorsunuz? Bu isyancılar adına Hoca Ahmet Rasim konuşma yapıyor. Bakın gene iş nereye gelecek.
Diyor ki Osmanlı hükümeti bir İslam hükümeti olduğu için Müslümanlığın hükümleri yürütülmelidir. Kanunlar din kitaplarından çıkarılmalıdır. Askere namaz için vakit bırakılmalıdır. Okul programlarına din dersleri konulmalı ve İslam adetlerine aykırı olan tiyatrolar kaldırılmalıdır. Müslüman kızlarla Hristiyan kızlar arasında arkadaşlık olmaz. Bu küfürdür. Mebuslar ve kabine üyeleri dindar adamlardan oluşmalıdır. Şimdi evet Canan Hanım, tabii bu şeyin ayrıntıları çok epey bir derin aslında. Hı. Ama şöyle yani hani 10 Nisan'a da gelmek açısından ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bunun hem size soru sorayım arada diyorum. Hani bu şeyi anlama. Şimdi siz az önce dediniz ki yani işte payitahtta da yabancılar var zaten. Zaten biliyoruz son dönemde hatta Türkler o dönemde en aşağılanan nüfus. Hı hı. İdraki bir idrak işte yani idraktan yoksun falan gibi aşağılanan e, bir nüfus yani Türkler. Savaşa da giden onlar, aşağılanan da onlar. Şimdi o zaman sizin söylediğiniz gibi yabancılar sarayda var zaten. Burada yabancı kızlarla konuşulmasın deniyor. Türk İşte kızlarına diyelim ki. yani Orada Rum balıkçıyı yakalıyorlar. Şimdi bunun hani günümüzde özdeşleştirirsek günümüzde de şeyleri var mı yansımaları? Hem ona ben şey yapmak istiyorum. Hem de o dönemi hani nasıl özetlersiniz bu açıdan? Yani bu ikiyüzlülük bir anlamda ikiyüzlü bir yaklaşım gibi geliyor. Hani aynen yönetim açısından söylüyorum. aynen ikiyüzlü yaklaşım hiç bitmemiş ki. Yani maalesef hiç bitmemiş. Ben şimdi siz de haklısınız ama burada şimdi çok önemli. Yani ardından ben kısaca Yok sadece bitmesin. diğer Buyurun cümleye buyurun. de geçeceğim. İşte bu Tabii İttihat tabii. Sözcüsü Tanin gazetesi var, basılıyor, yağmalanıyor. Ve Abdülhamit, ikinci Abdülhamit hemen diyor tamam hükümet değişecek ben size söz veriyorum diyor. Onları sakinleştiriyor. Burada mesela Abdülhamit kendini Tanrı'nın gölgesi olarak gösteriyor. Hazreti Zılullah diye söylüyor. Evet diyor Tabii. devletimiz İslam devletidir diyor. Kıyamete kadar da böyle kalacak. Şeriatta bundan böyle daha dikkatli olacağız filan diyor ve genel af ilan ediyor. Fakat o arada o subaylara yapılan sürüklüyorlar. Çok ağır şekilde katlediyorlar. Oraları geçiyorum. Tabii haber Selanik'e gidiyor. Meşrutiyet elden gidiyor diye. Kısaca orayı bitireyim. Neticede hareket ordusu Kurmay Başkanı ilk başta Mustafa Kemal o zaten fikri veriyor. Asker kuvvetiyle gidelim İstanbul'a diye. Önce Komutan Hüsnü Paşa sonra İstanbul Hadımköy'e gelince Mahmut Şevket Paşa devralıyor ve Kurmay Başkanlığı da Enver Paşa'ya veriliyor. Neticede İstanbul'u tutuyorlar her tarafını işte ve bir iki gün bekliyorlar. Sarayda çok fazla muhafız var diye bilgi alıyorlar. Yani çatışma çıkmasını da çok istemiyorlar. Hani bitirmek istiyorlar fakat kaçmış zaten muhafızlar. Sarayda muhafız falan yok kaçmış. Şeyle de Mahmut Şevket Paşa daha önce Abdülhamit'le de anlaştığı için Abdülhamit de okey diyor. Neticede Ayça Hanım sözün özü Meclis-i Mebusan toplanıyor. İkinci Abdülhamit'i tahttan indiriyorlar. Çünkü diyorlar sen meşrutiyeti korumadın ve de Abdülhamit'in isyancılara para verdiği belgeleniyor. Şimdi 200'lük diyorsunuz ya. Yani bu Evet, 200'lük evet. olmadan zaten herhalde siyaset olmuyor. Yönetim mi olmuyor bilmiyorum. Ben sade vatandaş olarak bunu tabii anlayamıyorum. Bu şekilde yani budur. Hatta o kadar Benim hani buyurun. buyurun buyurun. Siz tamamlayın. Ha, yani Heh. öyle şeyle Abdülhamit neticede sürgüne gönderiliyor Selanik'e. Öyle şeyler var ki padişahı tahttan indirmek uğursuzlukmuş. Onun için ona yani fetva falan veremiyorlar. Yani bunların gerçekten incelenmesi lazım. Diyorlar ki sen kendin istifa et. Ben niye edeceğim falan diyor ikinci Abdülhamit. Konuşmaları var. Ama işte her şeye rağmen sonuçta Meclisler Meclisi karar alıyor ve sürgüne gönderiliyor. Şimdi burada nutuk da bakın yani Atatürk ben niye ısrarla nutuk diyorum. Nutuk bütün bu dediğiniz işte ikiyüzlülük olsun bu
çarpık anlayışlar olsun, bunları çok güzel deşifre ediyor. Tabii. Anzavur var, Anzavur isyanları var iç isyanlarda. Adamın adı Ahmet Anzavur. Bu bir cemiyet kuruyor. Hemen Mustafa Kemal Paşa, yani inanılmaz bir şey açıklığı var. Nasıl söyleyeyim, kavrama açıklığı var. Hemen Karabekir Paşa'yı uyarıyor, Kazım Karabekir'i. Ona diyor ki Ahmediye teşkilatını yapanların yeni bir derviş vahdeti faciası doğurmak istediklerine şüphe yoktur. Bakın, hep din üzerinden kışkırtarak insanları birbirine kırdırıyorlar. Şimdi siyaseti... Mustafa Kemal şeye gelmeden önce 10 Nisan'a Canan Hanım, Mustafa Kemal'in o dönemde Mustafa Kemal tabii ki hareket ordusundaki rolüne de kısaca değinebilir misiniz? Yani o hani dediniz ya, o aslında planları yapıyor. Yani o orada yapıyor. Mustafa Şimdi Kemal'in şöyle, varlığı gidişatı nasıl etkiliyor? Şimdi niye Mustafa Kemal her şeye vakıf? Çünkü zaten neredeyse çocuk yaştan beri her olayın içinde yaşamış. Şimdi İstanbul'dan Selanik'e telgraf gelince meşrutiyet gidiyor. Tabii ortalık birbirine karışıyor. İşte padişaha böyle çok ağır telgraflar çekiliyor. Mustafa Kemal o sırada kol ağası. Kol ağası sanırım, yanılmıyorsam yüzbaşı karşılığı var. Hemen şeye gidiyor. 2. Redif Tümeni Komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa ve 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa ile gidip görüşüyor. Diyor ki yapılacak tek şey İstanbul'a kuvvet sevkidir. Hazırlıklar yapılıyor. Bir kuvvet meydana geliyor ve bunun adını veren de Mustafa Kemal. Hareket Ordusu diyor. Onu da diyor zaten, bakın çok çok ince şeyler var. Öyle bir isim olmasını istedim ki çarpışan tarafların duygularına dokunmasın. Çünkü kışkırtmayı görmüş Atatürk. Yani burada bir oyun var. Herkes Evet. bu ismi benimseyebilsin. Fransızca muman, hareket kelimesinden hareketle, zaten diyor yürüyüş halindeydik, hareket ordusu diye vermiş. İşte İstanbul'a girince o orduya da bir bildirisi oluyor. Hiçbir şeye karışmayacaksınız. Yani politik konulara girmeyeceksiniz diye bir bildirisi oluyor. Dediğim gibi Hadımköy'e gelince görev devri yapılıyor. İşte Mahmut Şevket Paşa ve Enver Bey'e devrediliyor. Atatürk'ün şeyi bu. Yani hareket ordusuyla ilgisi bu şekilde. Evet. Şimdi 10 Nisan'a o zaman gelebilir miyiz acaba? Çünkü Tamam. şimdi laikliğin Cumhuriyet'le beraber ilk adımları. Hı hı. Şimdi e, Canan Hanım, tabii 1937'de asıl anayasaya giriyor ama Hı hı. 1928 çok önemli. 10 Nisan çok önemli. Çünkü oradan hani anayasadan dinle ilgili, vicdanla ilgili kavram hani çıkıyor. Dolayısıyla insanların daha özgür düşünebileceği, kendilerini daha özgür ifade edebileceği, Hı yani hı. her inançtan insana hitap edebilecek laiklik sistemi getiriliyor. Ki Evet, Atatürk'ün de hani vicdanen bunun demokrasiyle daha bağdaşır olduğunu açıklayan sözleri var. Din ve vicdan hürriyetinin siyasetten ayrılmasının ne kadar önemli olduğunu söylüyor Atatürk. Bu hakikaten çok önemli. Bu haftada laiklik haftası. evet. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bu hani itirazlar nasıl oldu mecliste? Tamam. Hani sizin nutukta bunlara ne diyor? Hı Buyurun hı. efendim. Tamam. Şimdi Ayça Hanım, şunu öncelikle yalnız söyleyelim. Şimdi bu işte 10 Nisan Laiklik Günü 1928, buraya gelene kadar yani insanlar şunu zannetmesin. Birileri oturdu mecliste, keyfek eder, onu girelim, bunu çıkaralım. Böyle bir şey yok. Ülke işgal altında, savaş üstüne savaş. Ve bunların aralarında çok zaman var. Şimdi onları ben vermek istiyorum. Asıl o önemli. Yani böyle oturdu çıktı hemen işler 1928'e geldi. İşte oradan onu çıkar. Böyle bir şey yok. Korkunç bir mücadele var. Şimdi nereden başlayalım? Meclis 23 Nisan, kısaca bunu verelim ki altyapıyı görmemiz lazım. 23 Nisan 1920'de meclis açıldı. İşte ülke İstanbul işgal altında, payitaht İngiliz tamamıyla işgal etmiş. Her tarafta iç isyanlar. Bakın, iç isyanlar için Atatürk ne diyor biliyor musunuz? Kudurmuşçasına saldırıyorlardı diyor. Yani o kadar önemli ki. Bunlar sürerken
1921'e giriliyor. İşte Ocak ayında Birinci İnönü Savaşı kazanılıyor. Hemen Ocak ayında, yani Atatürk bunu vermiştir nutukta, meclisin açılışından sonra diyor 9 ay sonra ancak bir anayasa çıkarabildiler. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. İlk çıkan bu. O 20 Ocak 1921. Bu 24 maddelik kısa bir anayasa. Özelliği şu: egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve adı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti unvanını taşır. Yani bunu yapabiliyorlar o savaş ortamı içinde. Ardından 1-2 ay içinde Mart-Nisan 2. İnönü, o da zaferle sonuçlanıyor. Derken Sakarya Savaşı'na hazırlanıyorlar. Yani böyle dediğim gibi kimse yerinde rahat oturup iş yapmıyor. Sakarya Meydan Savaşı, biliyor musunuz? 100 kilometrelik bir cephe savaşı. Yani bunlar böyle kelimelerle anlatılacak gibi değil. O da kazanılıyor. Burada Atatürk'ün bir sözünü vermem lazım. Diyor ki, efendiler, 1922 senesi Ağustos'una kadar Batı devletleriyle olumlu anlamda gerçek ilişkiler kurulmadı. Memleketimizde bulunan düşmanları silah kuvvetiyle çıkarmadıkça, çıkarabilecek ulusal varlık ve gücümüzü edimli, yani fiili olarak kanıtlamadıkça, diplomasi alanında umuda kapılmanın yeri olmadığı yolundaki inancımız kesin ve sürekli idi. Çünkü o arada notalar veriliyor, görüşmeler, hiçbir şey fayda etmiyor. Neticede bildiğimiz 26 Ağustos, Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı, Başkomutan Savaşı bitiyor. Sonra ne oluyor? Hemen peşinden 1922'deyiz. 17 Kasım'da bir sabah bakıyorsunuz, bir haber, bir telgraf geliyor. Vahdettin kaçmış. İngiliz gemisine atladığı gibi gitmiş. Bir ay sonra 17 Aralık'ta saltanatı kaldırdılar. Ardından öbür sene, o ara tabii Lozan olayı var. O çok hakim her şeye. Neticede 29 Ekim 1923 Cumhuriyet kuruldu. 3 Mart'ı biliyorsunuz işledik. 1924'e geldik şimdi. Şimdi geliyoruz. Yani daha 1924 Anayasası çıkmadı. 3 Mart 1924'te ne oldu? Halifeliği kaldırdılar. O da bitti. Şimdi geldik 21 Nisan'a 1924. Kaç yıl geçti aradan? 3 yıl geçti ve savaşlarla dolu bir 3 yıl geçti. 1924 Anayasası'nı kabul ettiler, yeniden düzenlediler, yapıldı. Ve bu anayasa 1960'a kadar da yürürlükte kalıyor. Şimdi Atatürk Nutuk'ta diyor ki, hani Nutuk'la istediniz ya verelim diye. Nutuk'ta diyor ki, bu ilk anayasanın, o 1921'de yapılan ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 7. maddesiyle bu 1924 Anayasası'nın 26. maddesi, bunların ikisi de Büyük Millet Meclisi'nin diyor görevlerini saptıyor. Hani nasıl yönetilecek diye. Ayrıca 1924 bu yeni anayasanın 2. maddesinde şimdi sizin söylediğiniz yer geliyor. Maddenin başı şöyle başlıyor: Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir. Ve arkasından da nasıl geliyor? Şurada resmi dili Türkçedir, makarrı yani başkenti Ankara'dır. Şimdi Atatürk Nutuk'ta bir bölüm açmıştır. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki düğüm noktalar. Diyor ki arkadaşlar, bu 2. madde ve 26. madde sürekli sıkıntı çıkarıyor. Yani bunlar var ama sıkıntı. Şimdi 2. madde, bu dini İslam'dır maddesi. Niye sıkıntı çıkarıyor biliyor musunuz? Gerekçesini veriyor. Niye orada tutmuşlar onu? Yani hemen kaldıramıyorlar Ayça Hanım, dikkat edin. Yani aradan çok zamanlar geçmesi lazım. Atatürk diyor ki, laik devlet deyiminden dinsizlik anlamı çıkarmaya eğilimli olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermemek için tuttuk onu diyor. Bakın nasıl işliyor yani olayı. Yani birden kaldırıp atsa belki kıyamet kopacak. Yani başka zaten savaşlarla uğraşılmış, perişanlık, cumhuriyet kurulmuş. Yani adım adım. Bunun için tutmuşlar. Sonra işte geliyoruz 10 Nisan 1928. Kaç yıl geçti aradan? 4 yıl. Bir 4 yıl daha geçiyor. O zaman bu 2. maddenin ilk bölümünü, yani Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır maddesini çıkarıyorlar. Ne kalıyor?
dili, resmi dili Türkçedir. Başkenti Ankara şehridir kalıyor. Evet, aradan kaç yıl geçiyor 1937'ye? 9 yıl daha geçiyor. 9 yıl sonra işte bu ikinci maddeye, yani 5 Şubat 1937'de laiklik ilkesi artık işleniyor. Yani altyapıyı hazırladılar, bunu işliyorlar. Madde şöyle oluyor, eklenen kısım: Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Şimdi Evet. oturdu. Şimdi bu 26. madde, hani dedi ya düğüm oluşturan, 26. maddede ilkinde şöyle bir şey var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi tanımı yapılırken o bölümün ilk satırı ahkam-ı şeriyenin tenfizi diye bir ibare var. Bu yani şeriat hükümlerinin ya da şer'i hükümlerin yürütülmesi. Yani meclis bunu yapar, getiriyor. Şimdi Atatürk burada yine nutukta devreye giriyor. İşte bunun nasıl bir görev olduğunu ve şer'i kurallar teriminin, kavramının ne olduğunu anlamakta duraksayanlar vardır. Onun için de ona dokunmuyor. Yani hemen halletmiyor. Fakat bu 10 Nisan 1928 itibariyle de o bölümü kaldırıyorlar. Şöyle başlıyor: Büyük Millet Meclisi kavaninin vaazı tadili. Bu tabii Arapça bir terkip. Yani Büyük Millet Meclisi artık kendi kendini idare etme yetkisi var. Üçüncü bir şey daha yapılıyor 10 Nisan 1928'de. Madde 38. Bu da yeminler. Cumhurbaşkanı, şimdi o vesileyle bugüne geleceğiz tabii, birazcık siyaset biz de yapacağız. Şimdi bu yeminler, Cumhurbaşkanı yemini ve milletvekili yemini işte söylüyor. Cumhuriyetin kanunlarına uyacağım, şu diyor. Neyle bitiyor? Vallahi diye bitiyor. Yani Allah'ı şahit tutarak bitiyor. Allah şahidim olsun ki manasına. Ben bunları bu şekilde yapacağım diye bitiriyor. Bu 10 Nisan 1928'de yapılan bu adımlarla, atılan adımlarla bunu namusum üzerine söz veririm çeviriyorlar. Yani vallahi kelimesi oradan kalkıyor. Namusun üzerine söz veririm. Şimdi Ayça Hanım biraz şey yapalım, ara vermek gibi. Şimdi evvelki gündü sanırım bir milletvekilini tesadüf dinledim televizyonda. İşte babası çok yaşlı, rahatsızmış. Devletin sunduğu bu sağlık hizmetleri için biraz bir şeyler söylendi. Doğru değil, şu bu. Ve sonunda ne dedi biliyor musunuz? Vallahi, billahi, tallahi, işte bunların vebali sizin üzerinize olsun filan gibi. Yani bu din dilinden biz sıradan vatandaşından siyasetçisine kadar bundan pek şu anda kurtulamıyoruz, sıyrılamıyoruz. Bilmiyorum. Maalesef. Maalesef. Karışımları da farklı oluyor. Şimdi bugün 103. maddeyle Cumhurbaşkanı yemini, anayasada 81. maddeyle de milletvekili yemini yapılmış. Bunlar çok ilginç. Hepsi Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacaklarına, Cumhuriyet ilkesine, laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacaklarına, hepsi de büyük Türk milleti önünde söz veriyor. And içerim diyor. Şimdi ne oluyor? Yani iktidar adına biliyorsunuz birileri ne konuştu başında? Osmanlı'nın 90 yıllık reklam arası sona erdi demediler mi? Tabii. Hani ne Doğru. oldu şimdi yeminler? Öbür taraftan daha çok yeni bu bebek katiline pek bir aşkla bakanlar var. O milletvekilleri ne dedi? Adam resmen diyor ki Kürtler bir gün mutlaka 4 ülkede özgürlüğüne kavuşacak diyor. Hangi 4 ülke bu? Yani Güney Amerika'da falan mı 4 ülke? Tabii. Öbürü de çıkıp diyor ki bizler Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Seyit Rıza, Şeyh Said ne yaptıysa onu yapacağız diyor. Şimdi bu insanlar milletvekili değil mi? Bunlar yemin etmedi mi? Yukarıdaki yeminler açık. Anayasadaki yeminler açık. Siz peki, belki ben atladım, siz hiç siyasilerden ya da böyle kurumların başından filan sen arkadaşım yemin etmiştin, bu yemini sana hatırlatalım diyen oldu mu?
Valla milletvekillerinin ben kendi dünyalarında yaşadığını düşündüğüm için bilemiyorum. Yani şöyle Canan Hanım, milletvekilleri e, maalesef bir saltanat maaşı aldıkları için, imkanları o şekilde olduğu için sonsuz sağlık hizmetleri var emekli olduktan sonra da vesaire. Dolayısıyla bunlarla pek ilgilenmiyorlar yani. Yemin etmişler. Şimdi siz daha iyi bilirsiniz. Ben unuttum, size soracaktım. Hani din adına din adına cihat uğruna yalan söylemeye ne deniyordu? Ben şu anda unuttum onu. Bir terim vardı ama şu anda unuttum. Hatta şuraya yazdım Yani ama onu şey yapacağım internette. Şöyle düşünüyorlar. Yani hem milletvekillerinin tamamı bu şekilde hem de bu dini kullananlar da hani e, hedefe ulaşmak için biz bunu yapıyoruz gibi hem kendilerini hem toplumu kandırıyorlar. Oysa bireysel olarak zenginleşmek, işte ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmak onlar için çok önemli. Öyle bir şey. Yani o yalan yere yemin etmiş, etmemiş, laiklik adına yemin ediyor söylediğiniz gibi. Atatürk yani Cumhuriyeti yemin ediyor. Yani Hacı Hanım, mazbatasını alıyor. ne konuştuk E, burada hep? Kavramların içi boşaltıldı. Yani yemin öyle işte bir şey okuyor orada. Yani yemin nedir? Yani ben bununla bu yemini ederek ben ne yapıyorum diye böyle bir düşünce yok. Yani dünya gerçekten çok tuhaf. Yani şimdi görmüyor musunuz Trump denen şahsı mesela? Bir gün söylediğini ertesi gün yalanlayabiliyor. Yani bir takım şeylerin gerçekten anlamı kalmadı. Şimdi konu dışı gelecek ama biraz bir parça da espri olsun diye şeyi duydunuz mu? Uganda'da çok büyük bir şempanze topluluğu var. Hiç duydunuz mu? şu Nigogo adlı anda bir bir Uganda'da büyük bir şempanze Öyle mi? topluluğu. Bunlar bilim adamları bunları takip ediyor. Bu hayvanlar, bu topluluk 2000 yılının başından beri iç savaş başlatmışlar. Şimdi bu Bunu bilmiyordum. son zamanlarda bu iç savaş artmış, birbirlerini öldürüyorlar. Ve bakın bilim insanları diyor ki insan doğasına en yakın toplumsal olay. Evet, Ben evet, de dedim evet. ki okuyunca, duyunca İlginç. herhalde insanoğlu o kadar çok kötülük üretiyor ki artık her şey iyice doğaya da yansımaya başladı. Yani biz bütün canlıların dengesini bozmaya başladık herhalde. Onun için adam yemin etmiş, etmemiş. Zaten kimse bir hesap sorduğu yok. Yani halk da meclisin kapısında gidip de sen yeminine aykırı böyle bir şey de yok. Ya olmasın tabii de ama yok yani herkes istediği gibi konuşuyor. Bilmiyorum nereye varacak ama bu zihniyet Atatürk bunu gene nutukta vermiş. Yani iki zihniyet sürekli çarpışıyor. Bir zihniyet saltanat, hilafet taraftarı. Bu zihniyet hep var. Ya bölücüleri saymıyorum. Yani din referanslı sistemler istiyorlar. Bir de laik cumhuriyet tarafında olanlar var. Şimdi ben şeyi hazırlamıştım. Başka sorunuz var mı şeyle ilgili? Şimdi 10 Nisan 28 ile 10 ilgili. Nisan, evet, ondan sonra 1937'ye geliyoruz. Aslında ben de günümüze gelmek istiyorum gerçekten. Hı Çünkü hı. o hani tamam, laikliğin temelini Atatürkçü Cumhuriyet ve Atatürk önderliğinde attık. Bir şekilde mesela o dönemde tabii İsmet İnönü'nün örneğin laik cumhuriyette bir sorunu yoktu ama maalesef Atatürk'ün işte Nutuk'ta anlattığı gibi en yakın silah arkadaşlarının bir bölümü e, bu yenilikleri kabul edemediler. Öyle düşünebiliriz. Yani en azından halifeliğin kaldırılmasını istemiyorlardı. Hani çok fazla geldi o yenilikler onlara belki de. Belki de alışılmadık geldi, bilemiyoruz. Ancak çok tartışmalar yaşandı ve Atatürk'ün o hani verdiği bireysel büyük mücadele olmasa mümkün değil, geçemezdi o kanunlar yani. Ne bileyim, kadınlara seçme seçilme hakları dahil olmak üzere çok büyük mücadele verildi. Şimdi ama yıllar sonra bakıyoruz, bu verilen ödünler, yavaş yavaş verilen ödünler, siyaset uğruna verilen ödünler tekrardan Türk toplumunu geriletmeye başladı. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bunun en bariz örneklerinden biri bu. Üstelik adı İstanbul Sözleşmesi. Bizim ülkemizde yapılıyor, bu imzalanıyor. Tarihe bu şekilde geçiyor ve biz çıkıyoruz bundan. Niye? Bir seçimden önce iktidar ve etrafındaki işte cenahtan oy alabilmek için veya o tarikatlara şirin gözükebilmek için Hı hı. oralardan itiraz geldi hiç belki. Onların oyuna bile muhtaç. Hüdapar'la bile işbirliği yapıp işte meclise girdi bu insanlar.
Sonuçta ödün vere vere bu noktalara geliniyor Canan Hanım. Yani şimdi ödün veriliyor. O noktada peki günümüzde bunu nasıl bağdaştırabilirsiniz? Yani o olaylar tekrar mı ediyor? Tarih tekerrürden mi ibaret? Aynı Yani noktalara mı döndük? Ne düşünüyorsunuz yani? sanki Ayça Hanım, tabii adını çok koymak istemiyoruz. Yani ülkemiz için üzüldüğümüz için bu konuşmaları zaten yapıyoruz. Böyle bir sanki eksen kayması gibi mi? Yani dillendirmek dahi işimiz, istemiyoruz bunları. Ama şimdi yani Atatürk'ten bu yana ben mesela bugüne kadarki bütün başbakanların ve cumhurbaşkanlarının e, dine bakışlarını ifade eden sözlerini çıkardım. Gittikçe aşama aşama din geliyor yani. Şimdi aralarda bir laiklik söylemleri falan duyuyoruz ama din geliyor. Yani şimdi e, neden bunları söylüyoruz? Yani Atatürk Diyaneti kurdurdu. Çünkü ama başında kim vardı? Rıfat Börekçi gibi Kuvayi Milliye'nin çok önemli isimlerinden biri vardı. Yani İslam dininin doğru bilgilerle, doğru ifadelerle anlatılmasını istendi. İşte biliyorsunuz Kur'an tercüme edildi, hadis kitapları tercüme edildi. İşte Türkçe ezan, Türkçe namaz düşünceleri. Atatürk bence, benim düşüncem, inancı, Türk milletinin inancını Arap hegemonyasından kurtarmak istiyordu. Yani ümmet bilincinden kurtarmak istiyordu. O demincek saydığınız devrimler, yani işte halifeliğin kaldırılması, işte kadın hakları, seçme seçilme, daha bir yıl, şimdi şeyden kağıdı da neyse bulurum. Birçok şey yapıldı. Ne istiyor? Millet bilincini. Ne diyor? Hı hı. Türk milleti, Türk olma noktasından bakalım diyor. Yani Türk'ü ayağa Doğru. kaldıran. Ben bu 1930, 1923, 1938 dönemini örgütlü iyilik dönemi olarak görüyorum. Türk milletinin örgütlü iyilik dönemi. Üretiyor. Türk milleti kendine geliyor. Yani kendini ispatladığı bir dönem. Ya inanılmaz şeyler yapıyor. Uçak yapılıyor ya. Neredeyse seri halde uçak yapılıyor o devrin imkanlarıyla. Arabası yapılıyor, fabrikalar peş peşe açılıyor. Yani müthiş, toplumda bir kere müthiş bir heyecan var. Şimdi o heyecanınız kalmadı ki. Gidin lokantada, herkes eline almış şeyini, telefonunu, ondan meşgul. Konuşma bile yok neredeyse. Evet, Bunu evet. oturtmak istedi Atatürk. Şimdi bakın Fransız gazetecisi kadınla bunu şimdi karıştı olaylar. 1921 biterken Aralık ayında Bert Golly diye bir Fransız gazeteci kadın geliyor. Ondan sohbet ediyor, işte nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Sırf şunu alsalar bile bugünün siyasetçileri, sırf şu metne göre hareket etseler bile Türkiye çok farklı bir yerde olur. Çok büyük başarılar elde ederiz. Diyor ki Türk milleti aldatılmak istemiyor. Siz şimdi bugünle karşılaştırın. Şimdi adam yemin ediyor, ondan sonra bölücü Tabii, propagandası tabii. yapıyor. Tabii, tabii, Yani yemin bu ediyor bir de. aldatılmak Doğru. değil mi? Yani. Ben pan-İslamist değilim. Hı hı. Biz Türk'üz. Adını koyuyor. Adını koyuyor. Biz Türk'üz. Hepsi o kadar. Hepsi o kadar. Bakın başka bir iddia yok. Biz Türk'üz, yani kavim olarak biz Türk kavmiyiz. Türk'üz. İyi Müslümanlar olarak kalmak bize yeter. Hı İyi hı. Müslüman olabiliyor musun? Sen şimdi yeminine ediyorsun. İşte o Allah'ın partisi dediği de orada, o yemin etmedi mi o? Laik Cumhuriyeti diye yemin edip sonra ben milliyet tanımam demiyor mu? Yani daha nasıl bir çifte standart göreceğiz bilmiyorum. Asya için olduğu gibi Avrupa için de töremiz aynıdır. Bakın hiç kimseye ayrıcalık tanımıyor. Yani sen kimliğinle neysen osun. Sen onu koy ortaya. Evet. Dostlarımız olacaktır. Tam bağımsızlığımızı koruyacağız. Her şeyi Türk olma noktasından göreceğiz. Bu gerçekçi bir düşünüştür. İmparatorluğu yıkan ideolojiye karşı bir düşünüş. İşte Osmanlı'nın mahvolmasının nedeni nedir? Bu Türk olma, yani aslından koptu. Unuttu kendini. Tabii. Tabii. Unuttu. Yani Osmanlı'nın torunu Vahdettin İngiliz'in gemisiyle kaçtı.
Bunu ben biliyorsunuz Nutuk'u okuyorum YouTube'da da. Yani bazı şeyler geliyor böyle ya alaycı ifadeler ya da karalayıcı sen laf anlatıyorsun gibi. Nutuk'ta yazıyor işte. Telgraf ortada. Ya vallahi Tarihi ben okuyana yazmadım. anlatana da Tarihi ben kızıyorlar Canan Hanım. yazmadım. Hı? Tabii tabii, yani okuyana anlatana da kızıyorlar. Anlamıyorum yani, birileri emek veriyor, okuyor, anlatıyor. Bu da çok zor bir şey yani. Onları aktarmak da zor bir şey. Ona da kızıyorlar. Çünkü rahatsızlıkları var demek, yani bu kızan insanların Atatürk'ten ve laik cumhuriyete karşı rahatsızlıkları var yani. Rahatsızlık var. Ayça Hanım şimdi demincek söylüyorduk hani Rum balıkçıyı linç sahnesi var ama öbür taraftan yönetimde bakın neler var. İzninizle bu Mahmut Esat Bozkurt'un Tabii. Atatürk İhtilali kitabı çok önemli bir kitap. Hı hı. Yani çok farklı ayrıntılar olan bir kitap. Orada Wilson'un bu Amerikalı prensipler var ya, Wilson prensipleri. Onun diyor siz bakmayın öyle anlatmalarına, A maddesi, B maddesi. Bütün dava Türk devleti içinde azlık devletleri yaşatmak ve eskiden beri takip edilen bir siyaset icabınca azlıkları kuvvetlendirmek, sonra günün birinde son kalan Türk devletini de yok edip ortadan kaldırmak. Asıl amacı budur diyor. Tabii. Usul prensiplerinin. Şimdi uzun orayı okumayın. İkinci Abdülhamit'in yanında yönetiminde olanları saymış. İçinde Araplar var, Arnavutlar var, Çerkezler var, Ermeniler var, Rumlar var. Burada çok kısa bir anekdot var. Onu verelim. Bu hatırlarda kalır. Balkan Muharebesi'ne ön gelen günlerde Avusturya Macaristan Devleti'nin Hariciye Nazırı gelmiş. Büyükelçiliğin müsteşarına diyor ki bazı mahrem bilgilerim var. Onları diyor size söylemem lazım. Müsteşar da diyor ki bana söylemeyin de büyükelçiye söyleyin. Kardeşim diyor büyükelçiye nasıl söyleyeyim diye. Olay diyor Yunanlılara dair malumat, bilgi vereceğim diyor. Senin diyor bakanı Rum, büyükelçi Rum. Yani adam diyor Osmanlı'ya haber vermeden önce Yunanistan'a haber verecek. Bakar mısınız düşünülen duruma? Yani hani şimdi niye övünüyoruz yani biz ikinci Abdülhamit'le şunla bununla? Yani övünmeyelim bence. Yani bunların bir Ali Seydi Bey'den bahsediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda adam çıkarmış çeteleyi. Sadrazamların sadece 20 kadarı Türk. Gerisi yabancı. Yani evet evet, o da Ya ilginç. şimdi kimse kusura bakmasın benim atam falan değil. Benim atam Orhan Bey'le bitmiş vaziyette. Çünkü karışmış yani. Orhan Bey'in 3 eşi de Bizans değil mi? Açalım. Yani bunları dediğim gibi tarihi biz yapmadık. Biz de bunları kaynaklarından okuyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Yani öyle öyle her seferinde iş değişmiş. Zaten iş sonunda İngiliz gemisinde son buldu. Yani o iç isyanları biraz böyle gerçekten burada ne oluyor diye oturup okuyan inanın günlerce yerinden kalkamaz. O kadar ağır o iç isyanlar. Yani insanların kendi milletinin insanına bu kadar kötülük kendi kendine olur mu? Yani bunları nasıl kışkırtmışlar, nasıl paralar dönmüş, nasıl böyle şirk dönmüş, menfaat dönmüş, yazık, yazık. Binlerce insan. Yani bu halifelik konusunu Nutuk'ta şimdi onu okuyorum bugünlerde. Diyor Hı ki hı. sizi diyor bunlarla oyaladılar. Siz biliyor musunuz diyor o Yemen çöllerinde kaç bin insanımızı kaybettik. O bütün o civarda kaç milyon insanımızı kaybettik. Ne geçti elimize diyor. Yazık günah değil mi ya? Bütün Anadolu çocukları şehit. Yani biz Türk'üz kardeşim yani. Biz de bunu söyleyelim. Ben Türk'üm. Ben Türk milletiyim. Ve ben her şeyi Türk olma noktasından bakmak istiyorum. Neden? Neden bakmayayım? Benim hiçbir şeyim eksik değil. O 1923-1938 mucizesi tekrar oluşamaz mı? Fevkalade oluşur. Yeter ki niyet, istek olsun. Ama adam yemin ediyor, ben de bunlara taktım. Yemin ediyor, kalkıp sonra diyor ki
Said Nursi ile Şeyh Said'in ne yaptıysa ben de aynısını yaparım diyor. Bilmiyorum. Evet, Yani tabii Canan hocam Hanım. yani şimdi bilmiyoruz. Şimdi niye öyle bir şey ki birisi galiba Kanuni Sultan Süleyman için biraz esprili bir şey mi demiş? Göremedim de ne dediğini. Hemen milli manevi değerler üzerinden ona yüklenilirken öbür tarafta bir öğretmen denen bir adam Atatürk'e sınıfta açıkça hakaret ediyor. Çocuklar şahitlik ediyor. Fakat o kişi diyor ki kapalı alan, kamusal alan değil. Burada bir Hı suç yok. Çık ve çıktığında da tekbirlerle karşılanıyor. Bu da yeni çıktı. hı. O da seçimi oluyor. Tekbir sesleri yükseliyor. İşte Ya demek bu ki oluyor. öğrenciler ondan çok daha aydın. Bu da sevindirici bir şey. Evet. Demek ki yeni gelen kuşak Atatürkçü ve ondan çok daha aydın. Bu aslında sevindirici bir şey. Öğrencilerin bunu dışarı taşıması güzel Evet. bir şey yani. Ama bakın o çocuklara nasıl bir ağır sorumlulukta yüklenmiş oluyor. Yani Tabii, o tabii, çocuğun tabii. ruh dünyasını Çok düşünsenize. ağır. Günlerce o Çok çocuk ağır. şimdi kendine gelemeyecek. Acaba biri bir şey der mi? Bir şey olur mu? Hı Aileme hı. bir şey olur mu? Bana bir şey olur mu? Bunları düşünecek aileler. Belki Tabii, aileler diyecek ki ne hı, karıştın, niye söyledin? Yani niye tabii. bunlara lüzum var? Yani Hı hı. bir insan devleti kurmuş, hakka yürümüş, eyvallah bitti, bitmiş yani. Ya bir de dünyanın hiçbir ülkesinde Canan Hanım kendi kurucusuna bu kadar hakaret eden, söven insanlar yoktur herhalde. Yok, Yani yok. bu hayret bir şey gerçekten. Hayret bir şey. E, Bilmiyorum Yani Ayça hiçbir Hanım. şeye saygı duymuyorlar ama hiç olmazsa bir Kurtuluş Savaşı'na bu ülkeyi kurtardığı, verdiği mücadeleye bir saygı duysalar da bari hakaret etmeseler. O Kadir Mısıroğlu işte örnek. O da hakaret etti gittiler hasta yatağında ziyaret ettiler. Yani hayret ediyor Ediyor. insan gerçekten. Şimdi şeyle bitirelim isterseniz, sanırım epey oldu. Bu eksen kayması dedik. Şeyleri okuyamayacağım. Tabii Bu ona gelebiliriz. Cumhurbaşkanı, başbakanların gelmiş geçmiş hepsinin konuşmalarını, dediğim gibi ara sıra bir laiklik vurgusu yapılsa da mesela size kimi okuyayım? Süleyman Demirel laiklik ilkesini savunsa da şöyle diyor. Yani hem savunuyor gözüküyor hem diyor ki Türkiye laik bir ülkedir ama halkı Müslümandır. Bugün Türkiye'yi bir arada tutan, bana çok ağrıma gitti bu cümlesi. Türkiye'yi bir arada tutan en büyük bağ, millet bağı olarak söylüyorum, Müslümanlıktır diyor. Sen de yemin ettin Cumhurbaşkanı olarak. Ne olacak şimdi? Ben bu Hangi yemin tarihte konusuna takıldım. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de var. Tam şimdi birebir hatırlayamam ama kendi yalanlarınıza ya da yapacağınız kötü işlere Allah'a şahit tutmayın diyor yani. Yani din desen, dinden bir şey aldı desen yok. Öbürü yok. Kafasına göre herkes her şekilde takılıyor. Ben şimdi son olarak şunu da söyleyeyim. Demeyecek de söyledim. Atatürk'ün yapmak istediği e, inancı, Türk milletinin inancını Arap hegemonyasından kurtarmaktı. Çünkü 600 yıl o Osmanlı milleti Kur'an'ı kendi dilinden okumadı. O tabii, kadar tabii, kutsadı ki Arapça harf görünce onu da kutsal sandı. İş o boyutlarda yani sandı. tabii. Ve millet bilincini işte oluşturmak istedi. Yaptığı bütün o devrimlerle, inkılaplarla. Şimdi eksen kayması diyoruz, işte istemiyoruz böyle şeyleri de söylemek ama içimizde böyle bir rahat değil. En son ne oldu İstiklal Marşımız? 105. yılı kabulünün, ki ne Ya oldu? onu da Arapça Gençliği, okuma gibi bir olanak. Cumhuriyet'in emanet edildiği gençlik, gençlerden birileri çıktı, bir ortaokulda İstiklal Marşı'nı Arapça okudular. Yani İstiklal Marşı sıradan bir marş mıdır? Bir şarkı mıdır? İstiklal Tabii, tabii. Marşı'nın dibinde, kökünde şehit kanı var. Bu devletin, bu ülkenin kurtuluşu, bu devletin kuruluşunu temsil ediyor İstiklal Marşı. Türkçe olmayacaksa benim için ne anlamı var? Ama ses çıktı mı Ayça'nın? Şimdi biz hiç olmazsa biz sıradan vatandaşlarız. Yani ben kendimi öyle görüyorum. Tamam. İyi Hı hı. kötü bir şeyler yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama bu beni çok rahatsız ediyor, dokunuyor. Yani biraz samimi olalım. Ve her Ya şey o tabii aslında doğru, doğru, evet. Evet. Yani dinlediğim, o
çocuğu da ona yönlendirenler, yani o işte o kafaya ona zorluyorlar o çocukları. Yani Arapça okumasının mantığı yok ki. Bu ulusun İstiklal Marşı bu. Niçin Arapça çeviriyorsun? Niçin Arapça okuyorsun? Hiçbir mantığı yok yani. Bak işte eksen kayması derken şunu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi senin milleti olarak dinimiz İslam. İslam nereden çıkmış? Arap kavmi içinden çıkmış değil mi? Vahiy Arap kavmine geliyor. Peygamberi Arap. İnandığın, kutsal kabul ettiğin kitap Arapça. Birileri de diyor ki bunlar zaten hepsi Arapça. Ben canım İstiklal Marşı'nda Arapça okurum ne olur diyor. Ne oldu şimdi? Millet bilincinden ümmet bilincine. Değil mi? Hı hı. Tabii prova yapıyorlar. Yani bunu silmek için Bilmiyorum. ulus devleti, işte siz az Yapıyorlar. önce söylediniz. Amerikan Büyükelçisi Tom Barak işte yıkmak istiyor. Dört parçayı birleştireceğim, ayrı bir devlet kuracağım diyor. Yani bunu yıkmak için böyle ufak ufak şeyler, operasyonlar yapıyorlar aslında. Yapıyor. 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 Yani iki yüzlülük diyoruz. Burada geçen sefer söyledik ABD Genelkurmay Başkanı ne dedi? İran rejimini kötülerken İslam peygamberinin yanılsamaları dedi. Yani Hı Hazreti hı, Peygamberi illüzyonlar gören bir adam konumuna soktu. hı hı. Şimdi siz Arap ülkelerinden zaten ses yok. Onlar hepten Hiç sesi yok. gitmiş. Onlar Amerikancı. Tabii, Ha, tabii. ama içeri bakıyorsunuz 28 Şubat için kıyametler koparanlar hiç ses yok. Hı Diyanetten hı, hiçbir kınama yok. Yani ona karşı mesela çıkıp birisi de demiyor ki sen İslam peygamberi için illüzyonlar, yanılsamalar diyorsun ama Musa hı hı. asasıyla denizi yardı. İsa işte kaç balık, iki balık, beş ekmek, iki balıkla 5.000 insanı doyurmuş. Sen bunların hiç konuşmuyorsun. Sen de bunları söyle kardeşim karşılığında. Ama Tabii. söyleyemezsin. Çünkü senin kitabın bunları veriyor. Ayça Hanım yani olaylar çok iç içe. İç içe Abi çok yani din meselesi hepimizi çok etkiliyor. Bu toplumu etkiliyor. Atatürk'ün laiklik ilkesinin amacı aklı öncelemek. Yani diyor ki din bireysel kalmalı. Din, inanç gerçekten ben de böyle inanıyorum. Bireysel tabii, kaldığı sürece samimi kalabilir. Diğeri örgütlüyor. Şimdi bugün tabii. bakın Havra da örgütlü, kilise de örgütlü, cami de örgütlü. Hı hı. Siz bu dinle dünyaya güzellik verebilir misiniz? Buyurun işte. Ne oldu o ikiz çocuk öldürülen, bombalarla parçalanan ikiz çocuk? Var mı onların hakkını teslim edebilecek biri? Geçti gitti değil mi? Ya Arap ülkeleri İsrail'i kınayacağına İran'ı kınıyorlar. Evet. Saldıran kim? Saldıran Batılılar oraya saldırdı. İran şu anda kendi ülkesini koruyor. Yani meşru Evet. müdafaa yapıyor. Evet. Ya onları kınayacaklarına oturdular, İran'ı kınıyorlar. Bize füze atılıyor. Ya senin ülkendeki Amerikan üslerinden İran'a füze atılıyor. O da karşılık veriyor. Yani durup dururken o kız çocuklarını birinci günde öldürdüler işte yani. Ama Evet. Arap ülkeleri Amerika'nın yanında yer alıyor yani. Evet. Kesinlikle. Ve böyle bir karışık ben çok kötü görüyorum. Yani kötü bir dünya oldu sanki. Bilmiyorum. Belki eskiden çok her şeylerin farkında değildik. Daha bir bilinçlendik. Yaşımız da ilerledikçe daha farklı bakar olduk. Ama iyi bir dünyada yaşamıyoruz şu anda. Bu her Evet yere Canan Hanım, siniyor. yani haklısınız. Şimdi Atatürk'ümüzün o zaman laiklikle ilgili sözleri ne alabilir miyiz sizden? Yani Nutuk'ta söylediği sözler var sonrasında. Vallahi Ayça'nın Tabii onu yani yok, önünüzdeyse ben bu arada şeyi de hani söyleyeyim, hı, hani siz bakarken hı, e, yani bu laiklik demek zaten kadın haklarıyla birebir bağlantılı bir şey. Laikliğin olmadığı yerde, evet, çünkü bütün baskıcı rejimlerde veya din devletlerinde diyelim, şeriat rejimlerinde en büyük darbeyi kadınlar yiyor. E, evet, Diğer dinler açısından da yüzyıllar boyunca böyle olmuştur. Eğer dinle devlet işlerini ayırmazsanız bunu kötüye de kullanabilir insanlar. Örneğin ben bir film görmüştüm Canan Hanım. İran'daki bir rejimle ilgili bir film. Bir senaryo ama gerçeğe dayanıyordu sanıyorum. Yani orada bir kadın sadece iftira üzerine öldürülüyor. Sadece komşusunun bekar bir adamına yemek götürüyor diye
Sen adama baktın mı bakmadın mı, komşuları şahit tutuyor Hı. adam. Sırf yani ve o kadını linç ediyorlar. Yani böyle acayip bir şey. Sonradan gerçek ortaya çıkıyor. Halbuki adamın başka hesapları var. Hı. Şimdi böyle bir kapalı toplumda, din odaklı bir toplumda her türlü iftirayı bir kadına atabilirsiniz. Oysa laiklik kadınları koruyor. Yani kadınların özgürlüğü demek aslında. Bu yapılmazsa kadınlar açısından bir hapishane demek yani. İşte Taliban'ın yaptığı gibi kötüye kullanılabiliyor çünkü. Ama Siyasete alet edilebiliyor. birçok kadın da bunu böyle görmüyor. Yani bu O da laik, var tabii. şimdi okuduk bu 31 Mart, yani bunlar yeni işler değil. Bu 100 yıldır bu süzüle süzüle geliyor. Hep konu ne? Din elden gidiyor. Kadın işte, birisi ev hanımı, öbürü yok bilmem süpürge bir şeyler. Böyle hep çirkin çirkin. Bu Said Nursi'nin de galiba, şimdi onu koymadı hatırlamıyorum da, birisine atıfla söylemişti. İşte din elden gitti. Kadınlar diyor açık saçık geziyor. Artık bunlardan anne falan olmaz. Damızlık getirelim Macaristan'dan gibi. Ben bunu Evet verdiğim evet, öyle şeyler sözlerden birinde. söylediler. Yani böyle Evet, evet. ağır ifadeler var. Hep oyun sanki dediğiniz gibi kadının üzerinden. Bunun Yani üzerinden kadınların dönüyor. aslında bu laiklik maddesine çok sıkı sıkı sarılmaları lazım. Tabii, Yani tabii. Türkiye'den laiklik maddesini çıkarın, geriye ne kalır? Kalır mı fazla bir şey? Yani ben size Şimdi birkaç şey söyleyebilirim. buyurun. Yani ben de şu anda birebir laiklikle ilgili bir şey önümde yok. Hani dedim ya, çıkardım Cumhurbaşkanlarının, başbakanların sözlerini. Hı hı. Atatürk söylediği egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve din Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Yani din Hı hı. Allah ile kul arasındaki bağlılıktan siz laiklik düşüncesini çıkarın. Zaten yapılmak istenen, getirmek istediği bu. Dinin toplum üzerinde baskı unsuru olmasını Atatürk istemiyor. Çünkü yakından gördü. Orta Doğu'yu yakından gördü. Hayatı çöllerde orada burada geçti. Evet. Şöyle ben paylaşayım Canan Hanım. Tabii ki Hani söyleyin. tam metni bulmak açısından Atatürk'ün Tamam, hani söylediğim tam metni. tamam. İşte din bir vicdan meselesidir diyor. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. 1926'da. Hı hı. Laik hükümet kavramından dinsizlik manası çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz diyor. Evet. 1930'da sözleri var. Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçekte dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Doğru. Yani o kadar güzel açıklamış ki Atatürk. Tam sözlerini hani alalım diye buldum. Birebir hani Atatürk'ten. Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir. %100 doğru. Şimdi mesela farklı bir inançta olabilir bir insan. Farklı bir inançta olabilir, inanmayabilir. Bir toplumda o zaman herkes kendi kuralına göre bir anayasa koyamaz. Eğer bir ülkedeyseniz uluslararası da uygun, vicdanına da uygun, insan haklarına da uygun, özellikle günümüzde bir anayasanın olması lazım ve din ve vicdan hürriyeti olması lazım. Bu böyle olmadığı zaman dürüstçe hani Allah'a inanan insanlar da veya herhangi bir dine inanan insanlar da yarın bir gün zarar görür. Çünkü siyaset bunu kullandığı zaman işte kendi çıkarına davranmadığı zaman her türlü iftirayı da atabilir. Bu tarihte hep görülmüştür. Din Evet. savaşlarında da olmuştur bu. Evet. Hani Hristiyanların kendi iç savaşlarında da olmuştur. Dolayısıyla hani Atatürk o kadar güzel özetlemiş, açıklamış ki bu sözlerini. Yani özellikle kadınlar açısından tabii büyük bir özgürlük getiriyor laiklik. Ayça Hanım, bakın önümde var. Anayasanın 136. maddesi var Diyanetle ilgili. Şimdi nerede sıkıntı çıktı biliyor musunuz? Hani Atatürk tabii 600 yıllık bir toplumu da şekil veriyorlar. Yani dinin tanınmasını istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdu ama tabii devlete bağlandı o Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani tabii Rıfat Börekçi dönemi bitti. Sonraki zamanlar işte Atatürk'ün vefatından sonra şimdi o devlete dini alanda bir müdahale yetkisi verilmiş oldu. Asıl sıkıntı burada. Yani Atatürk bir 10 yıl daha yaşasa
belki de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı başka bir formata sokacaktı. Yani devletle ilişkisini kesebilirdi. Bilmiyorum tabii, varsayım. Ama ne oldu? Bu süreç içinde dini yaşam sünnilik olarak gelişmeye başladı. O da bir Şimdi mezhep. şu Mezhebi anda var. Diyanet Sünni İslam'ı temsil ediyor ve şu anda Evet. mesela bütün Kur'an mealleri de oradaki bir kurul tarafından onaylanıyor ya da onaylanmıyor. Yani o O da kişinin, ilginç. o kimselerin yapısı nedir bilmiyorum. Zihniyetleri nedir bilemiyoruz. Ama iş buraya kadar geldi. Oysa ki 136. madde çok açık. Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda Hı hı. bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir. Hı hı. Şimdi Açık işleyiş yani. böyle mi? İşleyiş böyle mi? Yani hep geliyor, bakın, hep çifte standart. Yemin var, yemin yok. İşte Diyanet için laiklik ilkesi vurgusu var. Böyle bir şey Ama görmüyoruz. yok. Gerçekte yok. Evet. Görmüyoruz yani. Görmüyoruz. Yani biliyorsunuz çok her zaman konuşulur yani, her seferinde olay çıkar. İşte 30 Ağustos'ta Atatürk'ü anmadılar ya da Cumhuriyet Bayramı o hutbelerde filan. Tabii. Nedir bu kadar rahatsızlık? Yani vefat etmiş, hakka yürümüş bir insan için rahmet dilemek neden bu kadar zorluyor yani? Neden bu kadar zorluyor? Ya 6. filoya namaz kılan insanlardan tabii bir şey beklemek zor. Evet. Amerika'nın 6. filosuna dönüp namaz kıldı bu insanlar. Ve bu insanlar geldiler bir noktalara daha sonra. Bir de Canan'ın çok doğru bir şey vurgu yaptınız. Mezhep dini, yani belli bir, yani genel, hani Kur'an'a dayalı bir din anlayışı değil. Belli bir mezhebin dini. Evet. O Halbuki da çok peygamber zamanında mezhep yok. Mezhep yok. mezhep Hazreti yoktu, evet. Peygamber zamanında mezhep yok. Mezhepler Tabii. de sonradan birilerinin görüşleri, düşünceleri. O insanlara da ben üzülüyorum. O insanların hiçbiri bunu alın da bunu din yapın demedi. Onlar da kendi devrinde görüşlerini sergilediler. Birileri şimdi onları din gibi sunuyor. Evet, buyurun, kusura bakmayın, Evet. sözünüzü. Ben şimdi son olarak o zaman şunu sorayım. Eksen kayması dedik. Tabii laik cumhuriyetten nereye kayıyoruz? Ve bu nasıl durdurulabilir sizce? Bu eksen kayması var. Hani kafanızda siz nasıl bunu durdurmayı düşünürdünüz? E, Yani mesela ortada kanun var. Kanuna uyulmuyor. Şey var. Ne bileyim, belli kurallar var. İşte okullarda İstiklal Marşı okunur, Türkçe okunur gibi. Onlara uyulmuyor. Duyulmuyor. Nasıl o zaman, ne yapılacak? Bu eksen kayması nasıl giderilebilir? Sevgili Ayça Hanım, her şeyden önce samimiyet lazım. Yani doğruyu söyleme cesareti lazım. Yani doğruyu söylemek birilerinin kafasını gözünü yarmak değil. Doğruyu söyleyeceksiniz. Sizin devletiniz savaşlar verilerek kurulmuş. Siz bu devlet adına konuşuyorsanız bu konuya çok dikkat etmek zorundasınız. İktidardayken farklı dikkat etmek zorundasınız. Herkesi koruyucu, kapsayıcı olmak zorundasınız. Muhalefetteyseniz sizin temel ilkeleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz. Ben burada yine söyledim, yine söylüyorum. Ben hiçbir siyasetçinin cami kapısı önünde beyanat vermesini şahsen istemiyorum. Neden veriyor? Yani camiyi niye kullanıyorsunuz? Gerçi seçim çalışmaları bile yaptıklarını gördük, görmedik değil. Yani biliyorsunuz bizim de kısa da olsa bir fiili şeyimiz var, siyasi hayatımız oldu. Yani gördük ama bunları hala götürmeyin. İşte bakın, çıkıyor bir parti bir milletvekili, adam hala vallahi tallahi billahi diyor ya. Bilmiyorum bu nasıl, yani Türk milletinin her konuyu Allah'a havale etme gibi bir şeyi var, bir yapısı var. Dikkat edin, bir gün içinde bir sayın kaç kere herkes her şeyi Allah'a havale ediyor. Allah Evet, evet. isterse olur, Allah izin verirse olur, Allah hayırlısı olsun, şu olur, bu olur, Allah mutlu etsin. Ha kardeşim, mutlu etsin de diyebilirsin. Yani niye Allah'a sen kendine araç yapıyorsun sürekli? Yani
Yani şimdi aynı şeyi Batı'da da görüyoruz. Hani şimdi bu Trump olayıyla da görüyoruz. Sen diyor İsa'sın. İsa'nın benzerlikleri, ya kadın daha yeni çıktı. Ben de geçen gün ona takıldım. Dedim ki Trump İsa'ya benzediyse Roma'da yakında çarmıhı hazırlar dedim. Küt diye Evet, doğru. lanetim tuttu. Doğru demişsiniz. Doğru. Küt diye 14. kaçıncı Louis'di? 14. Louis miydi? Kaçıncı? 14. Louis. Onu bilmiyorum. Birden şimdi gitti kafamdan. Yani Evet. son papa dedi ki lütfen, halka seslendi. Gidin dedi bütün siyasetçilere, işte meclistekilere gidin deyin ki dedi bu savaşları durdursun. Doğru değil. Adamcağız el Evet, koydu. söyledi. Papa söyledi. Bu savaşların durdurması ve ciddi uyarılarda da bulundu. Yani Papa bunlardan daha laik, daha akıllı çıktı yani. Evet. Öyle söyleyebiliriz yani. Yani da insanca yaklaştı. Yani bir her şeyi bir yerinde tutalım. Yerinde tutmuyoruz. Sıkıntı bu. Hani nasıl düzelir diyorsunuz ya. Kavramları, kurumları herkes kendi vazifesiyle ilgilensin. İçini boşaltmayın. Yani adalet kavramının içi boşaldı, sağlık kavramının içi boşaldı, eşitliğin, sayın siz daha başka neler? Yani hiçbiri, ya din kavramını, bak diyorum her şeye Allah'la, yani Allah senin yani böyle iş yaptıracağın bir kavram mı? Yani her şeyin bir kutsiyeti, bir yapısı, ki hiçbir şey yerli yerinde değil. Ya Oynuyorlar. Ya psikolojik İstiklal olarak Marşı'nı sanki adam Arapça okuyor ya. Çocuk doğru. Arapça okuyor İstiklal Marşı'nı. Kimsede ses yok. Yani bir usulünce ses yok derken kimseye bağırın çağırın demiyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir usulünce bir gereği yapılır. En azından bir uyarı bu işi organize edenlere. Burada belki iyi niyetle yaptınız ama bu yanlıştır. İstiklal Marşı şunu simgeler. Otursunlar ya da kanunları filan bütün dünya yeniden yazsınlar. Bir kere yaşı başı geçmiş insanlara yönetimlerde artık yer vermesinler. Açan belli bir yaş standardı hiç olmazsa gelsin. Nasıl düzelir diyorsunuz? Kural getir. Şu kadar zaman kalabilirsin de. Kural getir. Hiçbir şekilde onu delme. Yani o hasta bu hastalıktan adam zor yürüyor, hala işte büyük devletleri yönetiyorlar, başındalar. Hani bunlarda şeyler vardı, yabancılarda akıl sağlığı kontrolleri falan vardı. Her şey kaydı. Her şey. Kaydı. Evet. Yani ya o şempanzeler etkilenmiş işte, hesap et. Yani Doğrudur. ne Vallahi diyeyim? Yani iyi niyetle, samimiyetle kavramları tekrar yerine getirerek, içini gerektiği gibi doldurarak, biraz da fikir hürriyeti, bırakın insanlar düşünsün. Yani anne babalara çok rica ediyorum, çocuklarına akıllarını kullanmayı öğretsinler. Çocuk kendi aklıyla düşünmeyi öğrensin. Bence yeni nesillere için en önemli şey bu. En önemli şey bu. Yani kendi aklımızı kullanarak gitmiyoruz. Ben kendimden söylüyorum. Ben bile senelerce başkalarının havasını soludum. Kendim bizzat elime alınca birçok şeyi gördüm. Göremiyorsunuz. Yani öyle bir kapanıyor ki çevre, bir şeyin içinde zaten işte doğduğunuz ailede ne görüyorsanız ondan ilerliyorsunuz. Çok az insan bundan sıyrılabiliyor. Ancak belli yaşlarda ya da belli olaylar yaşadıktan sonra dank ediyor. Adalet kavramı. Yani ne kadar bak, hiçbir şey söylemeyelim. Atatürk'ün şu cümlesi bence yeter. Efendiler diyor, evrende elbette hak vardır ve hak güce üstündür. Bu bir çok güzel. şekilde çıkar. Evet, şu anda güçlü öndedir. Güçlü istediğini yapıyor, sınır tanımıyor ama her şeyin bir sonu var. Her şeyin bir sınırı var. Ama tabii ne oluyor? Giden geri gelmiyor ve bir delinin yaptığı delilik onlarca nesle mal oluyor. Zavallı dünya. Doğru, tabii zarar veriyor. Evet, Atatürk'ün izinden gitmeye devam diyoruz. Devam. Yani Devam. Elbette devam. gericiliğe inan, evet, Atatürkçü, laik, çağdaş, bilimsel düşünceyle yolumuza devam etmek istiyoruz Ya tabii ki. kendisi bile demiş, yani benim fikirlerim bilimle çatışırsa bilime önceleyin demiş. Yani bu kadar da açık.
Bu kadar açık, net. Yani kimseyi incitmeden, bak, kanun maddelerine bile dokunmuyor. 3-4 sene bekliyor. Hacı Hanım, korkunç bir sabır. İnanılmaz bir sabır. İnanılmaz. Yani sabır kavramının da şeyi değişti. Sabır kavramı nerede kullanılıyor şimdi? Eğer açsan, şimdi burada açsan, o cennette kaç mislini alacaksın. Bak nasıl manipülasyon. Sürekli manipüle ediyorlar insanları. Ama Doğru, evet. insanoğlu da biraz artık gerçekten düşünceye önem vermeli, aklını çalıştırmalı, samimi olmalı. Samimi ise bir insan, her şekilde yol açılır. Ben buna çok inanırım. Kalpte ikilik başlarsa o zaten hayatınıza da yansır. İşte bugünkü siyaset böyle. İkilik üzerine kurulu. Yani kimseyi burada, kişi olarak kimse umurumda değil açıkçası. Ama memleket benim umurumda. Ülkem umurumda. Onun için ne söyleyebilirsek, ne verebilirsek faydadır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Canan Murtezaoğlu ile beraberdik. Biraz böyle karşılıklı sohbet havasında, programımızın formatı bu şekilde geçiriyoruz. Çok da güzel oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Sağ olun Canan Hanım. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. İyi geceler. Hoşça kalın.